Holodomor özellikle 1932 ve 1933 yıllarında Sovyetler Birliği yani Stalin yönetimi tarafından Ukrayna'ya yapılan ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bir soykırım girişimidir. Bu tarihte yapılanı 32-33'teki en büyük olanıdır. Ancak şöyle bir şey var. Sovyet yönetimi Ukrayna halkına yönetilik kitlesel kıtlık ve asimilasyon politikaları tek seferle sınırlı kalmamıştır. Tarihçiler genelde 3 ana dönem öne çıkmaktadır. 1921-1923 açlığı. Sovyet Rusya'nın tarım politikaları ve savaşın yarattığı yıkım ve zorla tahıl toplama politikaları yüzünden ilk büyük kıtlık yaşanmıştır bu tarihte. Ve bu dönemde de yüz binlerce insan ölmüştür. İkinciye geçelim, 1932-1933 Holodomor. Asıl kastettiğim ve bahsettiğim büyük felaket budur arkadaşlar. Stalin, zorunlu kolektifleştirme ve Ukrayna milliyetçiliğini bastırma amaçlı, bilinçli amaçlı tahıllara el koyarak kıtlık yarattı. Ve 8 milyon insan öldü. 1946-1947 açlığı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet yönetimi bir kez daha Ukrayna'nın tarımsal kaynaklarına el koydu. Kötü planlama ve aşırı tahıl ihracatı yüzünden kıtlık oldu. Binlerce insan öldü. Yani evet dostum, kabaca 3 büyük kıtlık ve soykırımdan bahsedebiliriz sana. Ve en sembolik olanı ve dünyaca tanınanı da Holodomor. Ukrayna tarihinin en karanlık, en suskun felaketi. Yıl 1932. Sovyetler Birliği yönetimindeki Stalin, Ukrayna'yı dize getirmek için korkunç bir yola başvurur. Tarlalarda buğday görür ama halk açtır. Çünkü her bir buğday sapı devlet için toplanır. Köylüye bir avuç bile kalmaz ve sonuç milyonlarca insan göz göre göre açlıktan ölür. Düşünün, bir sabah kalkıyorsun, fırın yok, yemek yok ve komşular yok. Anneler çocuklarına yemek bulamadan onları toprağa veriyor. Yaşlılar bazen fısıldar biliyor musun? Holodomor, açlıktan öldürmek demektir. Bu sadece bir kıtlık değildi. Planlı bir yok edişti. Araştırmalara göre 8 milyon Ukraynalı hayatını kaybetti. Bazı köylerde nüfusun %80'i yok oldu. Ve inanır mısınız? Bu topraklar hala fısıldamakta. Biz açlığa gömüldük ve dünya duymadı. Bugün Ukrayna'da her Kasım ayında herkes penceresine mum koyar. Bir millet karanlıkta kaybolan atalarını bu şekilde anar. Ve de biz de bu vlogda diyoruz ki İnsanlık böyle karanlıkları asla unutmadı. Ben Arif Sayın. Bugün Holodomor'un sızsız çığlığını anlattım. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa kanalıma abone ol. Yorum yap. Ve unutma, tarih susarsa kötülük devam eder. Görüşmek üzere dostum. Kendine iyi bak.